Bir adam var Sivas'ta. Yıl 1590, Osmanlı İmparatorluğu'nun tam ortası. Bu adam saraya davet edilmemiş, medrese görmemiş, altın kaftanlar giymemiş, devlet meclisinde oturmamış. Bir köyde doğmuş, koyun otlatmış, sazını çalmış ve konuşmuş ve bu yüzden onu astılar. Ama işte burada tuhaf olan şu, 400 yıldan fazla geçti o günden. Saraylar yıkıldı, padişahlar unutuldu, imparatorluklar haritadan silindi. Ama o adam hala konuşuyor. Hala sokaklarda, meydanlarda, cemevlerinde sesi yankılanıyor. Hala gençler onun sözlerini söylüyor. Hala insanlar onun adını andığında gözleri doluyor. Neden? Bu sorunun cevabı sadece tarihi değil, aynı zamanda insanın özünü, inancı, ihaneti, ölüm korkusunu ve onurun ne olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bugün sizinle o cevabı arayacağız. Çünkü her şey göründüğü gibi değil. Sana bir köy hayal ettirmek istiyorum. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Banaz, küçücük bir yer. Etrafı dağlarla çevrili. Kışları sert, yazları kısa. İnsanlar toprakla, hayvanla geçiniyor. Bu köyde bir çocuk büyüyor. Adı Haydar. Babası bir gün ona diyor ki, Haydar bugünden itibaren sen koyunları otlatacaksın. Ve Haydar sabahın erken saatlerinde sürüyü alıp dağa çıkıyor. Yıldız Dağı'nın eteklerine, sessizliğe. Şimdi sana bir şey soracağım ve bunu ciddiye alarak düşünmeni istiyorum. Sen hiç gerçekten sessiz bir yerde kaldın mı? Şehrin gürültüsünden uzak, telefonun kapalı, bildirimler yok, sadece sen ve doğa. O sessizlikte ne olur? Çoğu insan bunu kaldıramaz. İlk başta rahatsızlık hisseder. Sonra düşünceler gelir. Ama bir süre sonra beklenmedik bir şey olur. İçindeki ses konuşmaya başlar. O ses ki gündüz gürültüde hiç duyamazsın. İşte Haydar. Çocukluğunu bu sessizlikte geçirdi. Yıllarca, dağlarda, koyunlarla ve o sessizlik ona bir şey verdi. Dil. Öyle bir dil ki ne Arapçadan süslü ne Farsçadan yapay. Halkın konuştuğu, toprağın kokladığı, rüzgarın taşıdığı bir Türkçe. Pir Sultan'ın şiirlerini okuduğunda bir akademisyen okuduğunu hissetmezsin. Bir komşunu, bir ağabeyi, bazen bir babayı duyarsın. Bu kasıtlı değildi. Bu o dağlarda öğrenilmişti. Soy ve kimlik, Seyit, yani ne demek, neden önemli? Haydar'ın ailesi sıradan bir köylü ailesi değildi. En azından toplumun gözünde. Onlar seyyid sayılırdı, yani peygamberin soyundan gelenler. Şeceresi Yemen üzerinden 12 imamlara, oradan İmam Zeynel Abidin'e dayanırdı. Tabi bu ne kadar doğru orasını kimse bilemez. Bu şecere ne anlama geliyor? 100 yıl Anadolu'sunda bu devasa bir anlam taşıyordu. Seyit olmak hem manevi otorite hem de toplumsal saygınlık demekti. Köylüler onlara farklı bakardı. Sorunlarını getirirlerdi. Dualarını isterlerdi. Ama bu aynı zamanda bir yük demekti. Çünkü insanlar senden daha fazlasını beklerdi ve Haydar'ın omuzlarına bu yük erken bindi. Şimdi sana tarihin en ilginç bulmacalarından birini göstereceğim. Sen Pir Sultan Abdal diyorsun ve bir insan hayal ediyorsun. Tek bir insan, belirli bir yüzü, belirli bir hayatı olan biri. Ama akademisyenler bunun çok daha karmaşık olduğunu söylüyor. En az altı farklı Pir Sultan Abdal var. Yani bu mahlas altında toplanan şiirlerin tamamı aynı kişiye ait değil. Yüzyıllar boyunca farklı ozanlar bu isimle şiirler yazdı, bu isimle konuştu. Düşün biraz, eğer bir isim o kadar güçlüyse ki başkaları da o isimle konuşmak istiyorsa o isim bir insanı aşmış demektir. O isim bir akıma, bir duruşa, bir sese dönüşmüş demektir. Alevi Bektaşi geleneğinde buna geleneğe eklemlenme diyorlar. Bir ozan büyük bir ustalığın yoluna girince bazen o ustanın sesiyle konuşur. Çünkü söylenecek söz aynıdır. Çünkü acı aynıdır. Çünkü haksızlık aynıdır. Peki gerçek Pir Sultan kim? Akademik dünya asıl figürün Sivas Banazlı Haydar olduğunda hemfikir. Çünkü onun şiirlerinde somut tarihsel izler var. Hızır Paşa'yı isimlendiriyor. Sivas'taki olayları anlatıyor. Safevi sempatisini açıkça söylüyor. Diğer Pir Sultanlar ise bu merkezi figürün gölgesinde onun öğretisini taşıyan devamcılar. Ama işte şunu düşün. Belki gerçek Pir Sultan sorusu yanlış soru. Belki doğru soru şu. Bu ses neden hiç susmadı? Pir Sultan'ı anlamak için önce dönemini anlamak lazım. Ve bu dönem kolay bir dönem değildi. Yıl 1514. Çaldıran Ovası. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail karşı karşıya geliyor. Tarihin en önemli savaşlarından biri bu. Sadece iki ordu değil, iki dünya çarpışıyor. Ama şimdi sana tarihlerde pek yer almayan bir şeyi anlatacağım. Bu savaşın öncesinde
Yavuz Sultan Selim, Anadolu'daki Alevileri ve Kızılbaşları bir tehdit unsuru olarak gördü. Safevi Şahı'na sempati duyabilecek, hatta casusluk yapabilecek insanlar olarak. Ve o dönemde tarihçilerin tahminlerine göre Anadolu'da 40 bin ila 100 bin kişi bu şüpheyle katledildi veya sürgüne gönderildi. 40 bin ile 100 bin arası insan, köyler yakıldı, aileler dağıtıldı. İnançları yüzünden insanlar hayatlarını kaybetti. Düşünsene, böyle bir ortamda doğdun, böyle bir ortamda büyüdün ve hala inandığını açıkça söyledin. Bu cesaret mi, delilik mi? Şah İsmail düşman mı, sembol mü? Safevi hükümdarı Şah İsmail bugün tarih kitaplarında bir siyasi figür olarak geçer. Ama o dönemde Anadolu Türkmenleri için çok daha fazlasıydı. Şah İsmail Hatayi mahlasıyla şiirler yazıyordu ve bu şiirler el altından Anadolu'ya ulaşıyordu. Alevi cemevlerinde okunuyordu. Çünkü o şiirler onların inancını, acılarını, umutlarını dillendiriyordu. Pir Sultan'ın şiirlerindeki şah kelimesi işte bu bağlamda anlam kazanıyor. Bir yanda İmam Ali'ye, imamlara duyulan sevgi ve bağlılık var. Öte yanda ise yaşayan, gerçek bir şah figürü var. Safevi Şahı. Bu iki anlam iç içe geçiyor ve bu onu hem dini hem de siyasi açıdan tehlikeli kılıyor. Osmanlı yönetimi için bu şiirler sadece birer dini deyiş değil, isyan çağrısıydı ve Pir Sultan da bunun farkındaydı. Ama hikayeyi sadece büyük siyaset üzerinden okumak eksik olur. Çünkü Pir Sultan'ın öfkesi sadece İstanbul'a değil, köyün içindeki zulme de yönelikti. O dönem Anadolu'sunda kadılar ve sancak beyleri muazzam bir güce sahipti ve bu güç sıkça kötüye kullanılırdı. Rüşvet almayan kadı nadirdi. Haksız vergi koymayan bey azdı. Köylünün şikayet ettiği yer yoktu. Çünkü şikayet edersen şikayet ettiğin kişinin insafına kalırdın. Pir Sultan bunu şiirlerine taşıdı. Kul olayım kalem tutan ellere, hak yazılan ferman yerde kalmasın. Ve başka bir yerde kadılara karşı o meşhur eylemini gerçekleştirdi ki bunu birazdan anlatacağım çünkü bu hikaye gerçekten inanılmaz. Bu hikayeyi daha önce duymadıysanız iyi ki buradasınız. Çünkü bu adaleti, cesareti ve zekayı aynı anda anlatan nadir hikayelerden biri. Bölgede iki kadı var. Biri sarı kadı, diğeri kara kadı. Her ikisi de yolsuz. Her ikisi de halktan rüşvet alıyor. Haksız kararlar veriyor. Güçlünün yanında duruyor. Pir Sultan ne yapıyor? Köpeklerine bu kadıların adını veriyor. Evet, doğru okudunuz. Köpeklerine sarı kadı ve kara kadı adını koyuyor. Ve tabii ki haber yayılıyor. Kadılar bu hakareti duyuyor. Pir Sultan'ı yakalayıp huzurlarına çıkarıyorlar. Pir Sultan sakin, hiç korkmadan duruyor karşılarında. Kadılar bağırıyor. Bu ne cüret? Köpeklerine bizim adımızı verdin. Pir Sultan soğukkanlılıkla cevap veriyor. Yanılıyorsunuz. Köpeklerim sizden daha dürüst. Çünkü onlar haram yemiyor. Ve işte burada bu iddiayı ispatlamak için bir deney yapılıyor. Önce köpeklere yemek getiriyorlar. İki kap, biri helal et, biri haram et. Köpekler haram kaba yaklaşmıyor bile. Helal olanı yiyor. Sonra iki kadıya da aynı deneme yapılıyor. Ve kadılar haram kaba saldırıyor. Ortada korkunç bir sessizlik oluyor. Pir Sultan o sessizlikte şunu söylüyor. İyi köpek kötü kadıdan eftaldır. Bu sahneyi düşün. Bir insan iktidar karşısında bu kadar açık durabiliyor. Ve sadece söylemle değil doğrudan kanıtla. Ama bunu yaparken ne oluyor? Kendini riske atıyor, düşman kazanıyor, hedef haline geliyor. Sen hiç böyle bir an yaşadın mı? Bir yanlışlık gördüğünde ama konuşmak seni riske atacaktı. Ve sessiz mi kaldın yoksa konuştun mu? Ve eğer konuştuysan sonra ne oldu? Şimdi biraz yavaşlayalım. Çünkü Pir Sultan'ı sadece isyancı olarak okumak onu eksik anlamaktır. O aynı zamanda derin bir düşünür, bir tasavvuf insanı, bir yol eridir. Ve onun inanç dünyasını anlamak şiirlerini çok daha derin okumamızı sağlıyor. Pir Sultan'ın temel inanç ilkesi şu: evrendeki her şey Tanrı'nın bir yansıması. Taş da, ağaç da, insan da, hayvan da hepsi aynı özden geliyor. Hepsi aynı kaynağa dönüyor. Bu görüşe vahdet-i vücut deniyor, varlığın birliği. Ve bu görüş şunu söylüyor. Eğer Tanrı her yerdeyse onu bulmak için uzaklara gitmeye gerek yok. En yakın yer senin kendi için. Pir Sultan'ın bir dizesi şöyle. İçim dışım bir eylesem, tecelli eder Tanrım. Yani içinle dışın aynı olduğunda söylediklerinle yaptıklarınız örtüştüğünde Tanrı orada belirir. Bu sana ne çağrıştırıyor? Bugün kaç insanın içi ve dışı aynı. Kaçı camiye ya da ibadet yerine gidiyor ama dışarıda bambaşka biri oluyor. Pir Sultan bu ikiliyi reddetti. Onun için inanç cuma namazında değil her anında sergilenen duruştu. Alevi Bektaşi geleneğinde insanın ruhsal olgunlaşması dört büyük aşamadan geçer. Şeriat kapısı başlangıç, dinin kuralları, toplumsal düzen, yapmam gerekeni yapıyorum. Tarikat kapısı,
Bir mürşide bağlanmak, nefisle mücadele, kendimi tanımaya çalışıyorum. Marifet kapısı sezgiyle ilahi sırları kavramak. Anlamaya başlıyorum. Hakikat kapısı Tanrı ile bir olmak. Evrensel sevgiye ulaşmak. Artık sadece sevgi var. Pir Sultan şiirlerinde bu kapıları teorik kavramlar olarak değil, yaşanması gereken süreçler olarak anlatır ve önemli bir vurgu yapar. Bu yolda tek başına yürünemez. Bir mürşit gerek, bir rehber, karanlıkta elinden tutacak biri. Sonra Hızır Paşa hikayesine gelince bu vurgunun ne kadar acı bir ironi taşıdığını göreceksin. Çünkü kendisi mürit yetiştirdi ve o mürit onu öldürdü. Pir Sultan'ın inanç dünyasında İslamiyet öncesi Türk kültürünün izleri güçlüdür. Onun şiirlerinde doğa cansız değildir. Ağaçlar konuşur, dağlar secde eder, kuşlar haber taşır. Bu, Orta Asya Türklerinin animizm geleneğinden gelen bir bakış açısıdır. Her şeyin ruhu vardır. Dağın da, suyun da, ateşin de. Ve bu bakış açısı İslam inancıyla çatışmak yerine iç içe geçmiştir. Çünkü Anadolu'nun insanları yüzyıllarca bu iki dünyayı birlikte yaşattı. Özellikle don değiştirme inancı dikkat çekicidir. Kutsal ruhların hayvan kılığına girebileceği, erenlerin turna kuşuna bürünebileceği inancı. Hacı Bektaş Veli'nin güvercin donuna girdiği rivayet edilir. Ve Pir Sultan idam edildiğinde abasından uçup giden güvercin de bu inancın devamıdır. Neden kuş? Çünkü kuş özgürdür, yere bağlı değildir, sınır tanımaz, hiçbir iktidar ona oraya gitme diyemez. Bir erin ruhu için kuştan daha uygun beden var mıdır? Pir Sultan'ın ölüme bu kadar sakin bakmasının bir açıklaması daha var. Devriye inancı. Bu inanca göre ruh bir bedenden diğerine geçerek olgunlaşır. Topraktan bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, insandan hakka, ölüm bir son değil, bir dönüşüm. Eğer buna gerçekten inanıyorsan, bu dar ağacının önünde durduğunda ne değiştirir? Her şeyi değiştirir. Çünkü ben dediğin şey bu bedene sıkışmış değil. Bu beden gidecek ama sen devam edeceksin. Ve belki de Pir Sultan dar ağacının önünde tam olarak bunu hissediyordu. Pir Sultan Abdal'ı büyük yapan şeylerden biri de şiirlerinin dili. O dönemde yüksek edebiyat Arapça ve Farsça kelimelerle doluydu. Divan şairleri ne kadar ağır Arapça, Farsça kullanırlarsa o kadar alim sayılırlardı. Pir Sultan bunu reddetti. Medreseye gitmemişti, evet, ama bu onun için bir kısıtlama değil, bir özgürlüktü. O halkın konuştuğu dille yazdı ve bu dille derin felsefi konuları anlattı. Bu çok nadir bir yetenektir. Karmaşık şeyleri basitçe anlatmak. Kolay değil bu. Çoğu insan tam tersi yapar, basit şeyleri karmaşık gösterir. Böylece zekiymiş diye düşünülür. Ama gerçek ustalık derinliği sadelikle anlatmaktır. Pir Sultan şiirlerini hece vezniyle yazdı. Genellikle 11'li ve 8'li hece kalıpları. Bu neden önemli? Çünkü hece vezni Türkçenin doğal ritmidir. Türkçe konuşurken zaten bu ritme giriyoruz. Dolayısıyla bu şiirler okununca ya da söylenince kulağa doğal geliyor. Üstelik sözlü kültürde yazının az olduğu, çoğu insanın okuma yazma bilmediği bir dönemde şiirlerin ezberlenebilir olması hayati önem taşırdı ve hece vezni bunu kolaylaştırıyordu. Pir Sultan'ın şiirleri kuşaktan kuşağa ağızdan ağza taşındı. Eğer melodisi ve ritmi olmasaydı bu mümkün olamazdı. Nefes, Alevi Bektaşi geleneğinde inanç ilkelerini anlatan şiir türüdür ve Pir Sultan'ın en çarpıcı eserleri bu türdendir. Uyur idik uyardılar, aldık aşkı uyumadık. Ali'yi sorduk bildirdiler. Tutuk idik, çözüldük gittik. Bu dize hem uyanışı hem de yolculuğu anlatıyor. Ve uyumamak burada literal uyku değil, gaflet uykusundan uyanmaktır. Cemevlerinde bu nefesler söylenince insanlar ağlıyor. Neden? Çünkü o sözler insanların içindeki bir şeyi dile getiriyor. Söyleyemedikleri ama hissettikleri bir şey. İşte büyük sanat bu. Senin içinde var olan ama kelimelere dökemediğin şeyi başkası söylüyor ve sen o anda yalnız hissetmiyorsun. Pir Sultan şiiri sadece inanç ifadesi olarak kullanmadı. Onu bir sosyal eleştiri silahına dönüştürdü. Zalim kadılara, rüşvetçi beylere, halkı ezen yöneticilere doğrudan saldırdı ve bu saldırılar kalemle değil sazıyla geldi. Bu onun dönemin koşullarında kendisini devrimci yapıyordu. Çünkü halkın şikayeti normalde hiçbir yere ulaşmazdı. Ama bir ozan dile getirdiğinde o söz köyden köye, dağdan dağa ulaşırdı. Ve şimdi bu hikayenin en dramatik, en insani, en karanlık bölümüne geliyoruz. Bir gün dergaha genç bir adam geliyor. Sivas'ın Sofular köyünden, yoksul. Ama gözlerinde bir şey var, merak, belki de arayış. Adı Hızır. Pir Sultan onu alıyor, hizmetine kabul ediyor. Azap olarak, yani dergahın işlerini yapan, öğrenen biri olarak yıllar geçiyor.
Hızır sadık bir mürit. Dergahın her işinde var. Pir Sultan'ın dizinin dibinde oturuyor. Sazını dinliyor, onun sözlerini ezberliyor. Bir gün belki içinde biriken bir şeyle mürşidine soruyor. Pir Sultanım, sizin gözünüzde ben kimim? Benim için ne görüyorsunuz? Ve Pir Sultan ona bakıyor. Uzun bir bakış. Sanki içine geçiyor. Sonra şunu söylüyor. Hızır, sen okuyacaksın. Devlet adamı olacaksın. Yükseleceksin. Paşa olacaksın. Vezir bile olacaksın. Ama sonunda gelip beni asacaksın. Dur bir saniye. Bu sahneyi gerçekten hisset. Ustanın müridine sen beni öldüreceksin demesi. Ve müridin bunu duyması. Pir Sultan neden bunu söyledi? İhtimaller neler? Birincisi geleceği gördü. Keramet. Velilerin özelliği bu. İkincisi Hızır'ın içindeki hırsı iktidar açlığını fark etti ve onu uyardı. Bak ne olacak? Dur. Bu yoldan gitme der gibi. Üçüncüsü ve bu bence en derin ihtimal Pir Sultan kendi kaderine razıydı. Zaten biliyordu sonu ve bu bilgiyle yaşamayı seçti. Peki Hızır ne yaptı? İstanbul'a gitti, okudu, yıllarca çalıştı, devlet kademelerinde yükseldi ve yıllar sonra eski mürşidinin yaşadığı Sivas'a vali olarak atandı. Hızır artık Hızır Paşa'dır. Ve şimdi Pir Sultan Osmanlı'nın gözünde tehlikeli bir figürdür. Halkı kışkırtıyor, Safevi yanlısı şiirler yazıyor, vergi vermemeyi teşvik ediyor. Hızır Paşa ne yapacak? Düşün, bu sadece bir vali ile bir şairin hikayesi değil. Bu iktidarın insanı nasıl dönüştürdüğünün hikayesi. Hızır, dergâhta Pir Sultan'ın dizinin dibinde otururken başka biriydi. O zaman güç yoktu, korku yoktu, kaybedecek bir şey yoktu. Ama şimdi her şeyi var, makamı var, sarayı var, itibarı var ve İstanbul'dan aldığı emirleri var. Ve eski mürşidi bu her şeyi tehdit ediyor. Sen bu durumda ne yapardın? Bu soruyu gerçekten sor kendine. Kurgusal değil, gerçek bir soru bu. Çünkü Hızır'ın durumu aslında çoğumuzun bir noktada bulunduğu ya da bulunabileceği bir durum. Bir zamanlar inandığın, bağlandığın, sevdiğin bir insan var. Ama şimdi o insan seni tehdit ediyor. Kariyer, para, güvenlik açısından. Ne yaparsın? Sarı kadı ve kara kadı olayının akabinde. Pir Sultan'ın kadılara yaptığı eylem zaten onu yetkililerin gözünde hedef haline getirmişti. Şimdi bir de üstüne Hızır Paşa'nın vali olarak gelmesiyle kader hızlanıyor. Hızır Paşa eski mürşidini tutuklattırıyor. Ama idam emrini hemen veremiyor. İçinde bir şeyler var hala. Belki eski sevgi, belki korku, belki vicdan ve ona bir şans veriyor. Üç şiir söyle ama içinde şah geçmesin. Eğer bu üç şiirde şah demezsen serbest bırakacağım. Bu esasında şunu söylüyor. İnancından vazgeç. Yeter ki hayatını kurtarsın. Pir Sultan'ın cevabı tarihin en cesur seçimi oluyor. Pir Sultan şiir söylüyor. Birinci şiir şah var. İkinci şiir şah var. Üçüncü şiir şah var. Üstelik bu son şiirde Hızır Paşa'ya doğrudan sesleniyor. Açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip çatmadan, Hızır Paşa bizi berdar etmeden, açılın kapılar şaha gidelim. Berdar asılmak demek. Yani Hızır Paşa beni asmadan önce açılın kapılar gidelim diyor. Bu şiir hem bir meydan okuma hem de bir vedadır. Pir Sultan, müridiyle olan bu son karşılaşmada ona şunu söylüyor. Senin tahminmiş gibi verdiğin o kehanet doğruydu. Ben bunu kabul ediyorum. Sen de kabul et artık. Ve Hızır Paşa için geri dönüş yok. İdam kararı veriliyor. İdam günü Hızır Paşa ibret olsun diye halka bir emir veriyor. Pir Sultan taşlanacak, taş atmayan suç ortağı sayılacak. Ve halk taş atmaya başlıyor. Şimdi bu noktada dur ve düşün. Bu halk kim? Onun şiirlerini bilen insanlar. Onun nefeslerini söyleyen insanlar. Onun adaletsizliğe karşı durduğu anlar için onu alkışlayan insanlar. Şimdi ona taş atıyorlar. Neden? Korku. Saf, ham, hayatta kalma korkusu. Ve bu Pir Sultan'ın en trajik anlayışlarından birini ortaya koyuyor. İnsanlar bazen inandıklarına ihanet ederler. Ve bunu anlamak gerekir. Ama hikayenin en keskin anı burada değil. Pir Sultan'ın musahibi var. Yol kardeşi Ali Baba. Musahiplik Alevi Bektaşi geleneğinde çok özel bir bağdır. Sadece dostluk değil, iki insan birbirinin canıdır. Birbirinin yükünü taşır. Birbirine dünyada ve ahirette hesap verir. Ali Baba kalabalığın içinde duruyor. Taş atmak istemiyor. Ustasına zarar vermek istemiyor. Ama taş atmazsa öldürülecek. Ve o çaresizlik içinde çok zekice bir şey yapıyor. Eline bir gül alıyor, küçücük bir gül ve onu Pir Sultan'a doğru fırlatıyor. Hiç olmazsa zarar vermez düşüncesiyle.
Yağmur gibi yağan taşlara hiç ses çıkarmayan Pir Sultan o gülün değmesiyle sarsılıyor ve şunu söylüyor: "Şu kanlı zalımın ettiği işler, garip bülbül gibi zaralar beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, ille de dostum bir fiskesi yaralar beni." Bu mısralarda dur. Yağmur gibi yağan taşlar onu yaralamıyor ama dostun fiskesi yarıyor. Neden? Çünkü taş atan düşmandan farklı bir şey beklenmez. Düşman düşmandır ama dost. Dost farklı olmak zorunda. Dost senin için en azından diyebilmen gereken biri. Herkesten değil, en azından ondan. Ve o da taş atıyor. Gül kılığında olsa da bu bir seçimdir. Ve Pir Sultan bunu hissediyor. Bu sahne sana ne hatırlatıyor? Hayatında seni en çok yaralayan şey düşmanlarının yaptığı mıydı? Yoksa hiç beklemediğin anda güvendiğin birinin yaptığı mı? Pir Sultan Abdal 1590 yılı civarında Sivas'ta idam edildi. Ama o halkın gönlünde hiç ölmedi. Rivayete göre dar ağacının altındaki abasından bir güvercin uçup gitti ve o güvercin Pir Sultan'ın ruhuydu. Bu inanç Anadolu'nun o derin animist, İslami sentezinin mükemmel bir örneğidir. Ruh uçuyor, özgürleşiyor. Artık hiçbir dar ağacı onu tutamaz. Mezarı nerede? Ve işte burada ilginç bir soru ortaya çıkıyor. Pir Sultan'ın mezarı nerede? Cevap tek değil. Çünkü farklı bölgeler onu sahipleniyor. Sivas Banaz diyor. Asıl ocak burasıdır. Oğlu Seyit Ali Sultan burada. Pir Sultan'ın ruhaniyeti buradadır. Tokat, Çambulak diyor. Diğer oğlu Seyit Mehmet burada şehit oldu. Bir ocak da burada var. Dersim Tunceli diyor. Pir Sultan idam öncesi 15 yıl burada sürgün yaşadı. Büyükdam denen evi burada kurdu. Ergaip lakabıyla burada sır oldu. Azerbaycan gence diyor, asıldıktan sonra manen oraya gitti. Pir Sultan Dağları orada. Bir ziyaretgah orada. Bu coğrafi çeşitlilik çok önemli. Çünkü bu Pir Sultan'ın sadece bir köyün, bir şehrin figürü olmadığını gösteriyor. O tüm Türk dünyasına, tüm Safevi Bektaşi hinterlandına yayılmış bir değer. Bir insanın mezarı tartışılıyorsa o insan bir toprak parçasına sığmamış demektir. Şimdi 400 yılı atlayalım ve bugüne gelelim. 2026'da dijital çağda sosyal medya gürültüsünün ortasında Pir Sultan Abdal neden hala güncel? Bu soru sanıldığından daha derin. Pir Sultan'ın nefesleri bugün sadece cemevlerinde söylenmiyor. Büyük konser salonlarında söyleniyor. Açık hava festivallerinde, protest gösterilerde, hatta siyasi mitinglerde. Bu bir şiirin çok farklı insanlara hitap ettiğini gösteriyor. Alevi de dinliyor, Sünni de, sol da, sağ da. Nasıl mümkün bu? Çünkü o şiirler insani duygulara dokunuyor. Haksızlık herkesin anlayabileceği bir kavram. Sevgi herkesin hissedebileceği bir duygu. Ve ölüm korkusunun karşısında onurla durmak, bu her inancın, her ideolojinin saygı gösterebileceği bir duruş. Türkiye'de her dönem Pir Sultan'ı kendi için yeniden keşfetti. 1960'larda ve 70'lerde sol hareket onu benimsedi. Çünkü o sömürüye karşı duran, halkın yanında olan bir figürdü. 80'lerde ve 90'larda Alevi kimlik hareketi onu merkeze aldı. Çünkü o inancı uğruna bedelini ödeyen bir şehitti. 2000'lerde ve sonrasında ise o demokratik değerlerin ve ifade özgürlüğünün simgesi oldu. Her dönem kendi acısını onun sözlerinde buldu. Bu çok önemli bir şeyi gösteriyor. Büyük sanat tek bir anlama sıkışmaz. Her dönem ondan kendi ihtiyacını alır. Bugün Türkiye'nin pek çok şehrinde Pir Sultan Abdal adına kurulmuş kültür dernekleri var. Bu dernekler ne yapıyor? Festivaller düzenliyor, konserler yapıyor, araştırmalar yayınlıyor, gençlere saz öğretiyor, deyişleri kayıt altına alıyor. Yani bir insanın mirasını yaşatmak için kurumlar oluşturulmuş. Bu nadir bir şeydir. Ve bu Pir Sultan'ın sadece bir ölü şair olmadığını, hala yaşayan bir güç olduğunu gösteriyor. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Bu dize bugün hala yankılanıyor. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Sen bu cümleyi okuyunca ne hissediyorsun? Hayranlık mı? Keşke ben de böyle olabilseydim mi? Yoksa bir iç ses mi var içinde, ama gerçekten mümkün mü bu diyen? Her ikisi de dürüst tepkiler. Çünkü Pir Sultan'ın yaptığı gerçekten çok zor. Hayatta kalmak çok güçlü bir içgüdü ve bu içgüdüye karşı gelmek bazı insanlar için mümkün ama hepsi için değil. Ve belki de Pir Sultan'ın bize öğrettiği şey bu kadar radikal bir tutum almak değil. Belki öğrettiği şu: neye inandığını bil. Çünkü neye inandığını bilmeden ne zaman duracağını bilemezsin. Ne zaman konuşacağını bilemezsin. Ne zaman susmaman gerektiğini bilemezsin. Ve bugün bu kadar gürültülü, bu kadar hızlı, bu kadar dağınık bir dünyada neye inandığını bilmek en zor ama en değerli şey olabilir. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılın karanlığında bir ışık yaktı. O ışık
ondan sonra gelenlerin elinden ele geçti. Ve bugün bu videoyu seyrediyorsan o ışık bir şekilde sana da ulaştı. Ne yapacaksın onunla? İşte içinde sorman gereken en önemli asıl soru bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.